Bazen tırla sefere çıkarken yollarda tırların havayı ne kadar kirlettiğini düşünüyorum. Sonuçta büyük araçlar. Sonra diyorum elektrikli tırlar da var. Elektrikliler de o kadar masum değil. İşin içinden çıkamadım ve biraz da araştırayım dedim. Bu videomuzda biraz daha çevreci olmaya ve tırlara başka bir açıdan bakmaya karar verdim. Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fosil yakıt tüketen araçlar çevreyi oldukça kötü etkiliyor. Hele ki bu motorlar tır gibi büyük araçlarda kullanılıyorsa tahmin edeceğiniz gibi büyük motor ve beygir gücünden kaynaklı olarak kirlilik seviyesi bir hayli fazla. Dıştan yanmalı motorlar her ne kadar diğer motorlara göre daha verimli ve düşük salınımlı olsalar da çevreye etkileri oldukça fazla. Bunları düşündüğümde elektrikli tırların kullanılması mı gerekiyor acaba sorusunu sizden duyar gibiyim. Bazı söylentilere göre elektriğin varlığı Thomas Edison daha doğmadan 12-13 yüzyıl önce biliniyordu. Edison ne elektriğin ne de ampulün mucididir diyorlar. Elektrik iki cismin birbirine sürtünmesiyle mekanik, kimyasal ve ısı olayları şeklinde kendini gösteren bir enerji çeşidi. Bu enerji araçlarda nasıl kullanılıyor? Gelin bu konuyu biraz daha açalım. İlk olarak elektrikli çalışan arabaların yavaş olduğu, daha az beygir gücüne sahip olduğu gibi söylentiler artık çok geçmişte kaldı. Yeni gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli araçlar bambaşka teknolojilere evrilmiş durumdalar. Elektrikli araçların benzinli araçlara nazaran çevreyi daha çok kirlettiği argümanın temeli ise elektrikli araçlarda dev bataryaların kullanılmasındandır. Batarya imalatçıları halihazırda var olan araç üreticilerine yepyeni bir imalat hattı ekliyorlar. Dahası bataryanın içindeki kimyasalları temin etmek için yapılan madencilik de yine işin içine ek bir süreci dahil ediyor. Her ikisi de altyapı, kamyonlar, havalandırma, işe arabayla gidip gelen çalışanlar ve buna benzer şeyleri gerektiriyor. Bu iddiaya göre arabanın normal üretimine bir de bataryayı ve ek batarya malzemelerini ilave etmek aracı üretirken salınan sera gazları ikiye katlanıyor. Bu argümanın ikincisi ise elektrikli aracın şarj edileceği istasyon elektriğinin yine fosil yakıt kullanan santrallerden geliyor olması. Dolayısıyla elektrikli bir araç kullansanız bile halen kömür ve petrola dayalı olarak herkes gibi fosil yakıt kullanmış oluyorsunuz. Yani elektrikli aracı kullanıyorsak ve bu elektrik yine bir fosil yakıt tüketen tesisten geliyorsa aracımızla kat ettiğimiz her kilometrede aslında yine sera gazı kullanıyoruz. Hele ki bu kullandığımız araç tır gibi büyük bir araçsa bu araca oldukça büyük bir batarya gerekli. Bataryanın büyüklüğü düşünülürse bu batarya ilk üretim anından itibaren çevreyi oldukça kötü etkiliyor. Yani üretimden kullanıma kadar kaynağında bir çözüm bulunmadığı sürece sadece elektrikli araç kullanmak çevreci bir yaklaşım olmayacak. Benzinli mi, elektrikli mi tartışmalarını bir kenara bıraktıktan sonra elektrikli araç sektörünün büyük araçlar için ne kadar ilerlediğini inceleyelim. Mercedes-Benz e-Actros adındaki elektrikli tır modelini geçtiğimiz yıllarda tanıtmıştı. Bu model 200 km civarında kısıtlı bir menzile sahipti. Aracın görünümü ise yollarda gördüğümüz modeliyle aynıydı. Daimler grubu yaptığı açıklamada yeni e-Actros modelini yani e-Actros Long Haul konseptini tanıttı. Yapılan açıklamada bu yeni model harika bir görünüme ve 500 km civarında bir menzile sahip. Avrupa'daki tır sürücülerinin 4,5 saatlik bir sürüşten sonra 45 dakika mola vermesi gerektiğini düşünürsek bu tabii bizim ülkemizde de böyle. Bu menzil en azından Avrupa'daki tır sürücü için yeterli gibi görünüyor. Peki tırımızı aldık, sürüşümüzü gerçekleştirdik. Nerede şarj edeceğiz? Biz şoförler kendi isteğimiz dışındaki beklemeleri pek sevmiyoruz. Adam tırla 4,5 saat sürmüş, bir de şarj sırası beklemek istemez. Tabii bunun için de Daimler grubu, Volvo ve Traton büyük ve güzel bir adım attılar. Yaklaşık 500 milyon euroluk para toplayacak olan üçlü Avrupa sınırları içerisindeki ağır ticarilere özel şarj istasyonu altyapısını geliştirecekler. İnşallah her park yerinde herkese yetecek istasyon olur. Bütün bunları yaparken Bursaspor'a destek olabilirsin. Bu anlaşma ile birlikte 1700 voltluk yüksek voltajlı istasyonlar kurulması bekleniyor. Bu istasyonların ise Avrupa'yı birbirine bağlayan karayollarında sıkça karşımıza çıkacağı söyleniyor. Umarım Türkiye'de de bu tarz yatırımlar görmüş oluruz. Nihai hedef ise bu istasyonların tamamının 2027 yılına kadar tamamlanmış olması. Kurulacak bu istasyonların ise tır sürücülerini rahatlatması planlanıyor. İstasyonlarda tır şoförlerinin 45 dakikalık molalarına denk getirip bu mola sırasında araçlarını şarj etmeleri hedefleniyor. Geçenlerde Almanya Hannover'de Ford Trucks'ın davetlisi olarak fuara gitmiştim. Fuar videosunu belki izlemişsinizdir. Bu yıl ağır ticari araç fuarında Ford'un davetlisi olarak katılmış bulunmaktayım. Fuarda merakla bekliyoruz. Elektrikli araçlar tanıtılacak. Ford'un bazı aksesuarlı donanımlı araçları var. Şimdi bu bizim ilk elektrikli aracımız. Bu elektriklenme ilk olarak şehir içi kullanımlı araçlarda başlayacak.
Gündemimiz aslında hava kirliliği, emisyon, karbon. Yani bunlar aslında dünyanın bir sorunu. Evet. Bizler de açıkçası gururlandık. Hani %100 elektrikli bir tırın sizin de aslında bu konuda Kendimizi yaptırımınızın sorumlu olması, hissedip bununla ilgili aksiyon almamız. aksiyon almanız. Evet. Ne zaman yollarda göreceğiz acaba? Bu aracımız 2024'ün ilk yarısında yollarda olacak. Yollarda olacak. Valla fuarda elektrikli tır ve ticari araçlar hakimdi. Bildiğiniz gibi Ford tırları yerli motor, yerli şanzıman ve aktarma organlarını Eskişehir'deki Ford Otosan tesislerinde üretiyor. Bunun yanı sıra ülkemizde yerli üretim bir elektrikli tırı görmek beni sevindirdi. Kafamda bazı sorular vardı. Hatta oradaki yetkililere sordum. Ülkemizde şarj istasyonları için altyapı çalışmaları var mı? Firmalar, politika yapıcıları bunları destek veriyor mu? Yani destekliyorlar mı diye. Evet dediler. Her şey düşünüldü ve 2024 yılının ilk çeyreğinde yollarda bu tırları göreceksiniz. Ki zaten çöp kamyonu tarzında bir konsept araç tanıttılar. Bu da bana mantıklı gelmişti. Çünkü çöp kamyonu şehir içi ve yakın bölge çalışan bir araç ve istenildiğinde garaja dönüp şarj edilebilir. Da zaten tek şarjda günü tamamlayabilir. Ne diyeyim, umarım faydalı olur. Neyse, şimdi bir konu daha var, ona gelelim. Elektrikli arabamı, benzinli arabamı tartışmaları sürerken ve elektrikli arabalar hayatımızda yerini hala tamamen almamışken yeni projeler gündeme getiriliyor. Bunlardan yine en bilindiği hidrojen yakıtlı araçlar. Peki bu hidrojen yakıtını tır gibi büyük araçlarda kullanmak mümkün mü? Biz bunları ne zaman görebileceğiz? Gelin kısaca bunlara da bir bakalım. Hidrojen yakıtlı araçlar ise pil bataryasındaki kimyasal reaksiyonlarla kendi elektriğini kendisi üretiyor. Bu elektrik daha sonra motora aktarılarak hareket sağlanıyor ve egzoz gazı olarak açığa sadece su buharı çıkıyor. Hidrojen pili yakıtlı araçlar özel istasyonlarda dolduruluyor. Hidrojenli araçların avantajı depoların herhangi bir benzinli ya da dizel araç gibi kısa sürede doldurulabilmesi. Menzil anlamında da benzer mesafeler kat ediliyor. Hiç karbon emisyonunun oluşmaması, bu da bir diğer avantaj. Ancak tabii ki hidrojen yakıtlı araçların da bazı dezavantajları var. Bunlardan ilk akla gelenleri ise verimlilik, altyapı sorunu ve tehlike riski. Verimlilik ve altyapı sorunları zaman içinde çözülebilir. Yani böyle bir potansiyele sahip. Ancak bunlar hidrojen riskini azaltmıyor. Bilindiği gibi hidrojen çok yanıcı ve tehlikeli bir madde. Bunların araçlarda kullanılması da herhangi bir kaza durumunda oldukça tehlikeli. Tüm bunlara rağmen hidrojen yakıtlı araçlar Avrupa'da, Çin'de ve Japonya'da oldukça popüler. Bu popülerliğe karşı koyamayan Mercedes-Benz de hidrojen yakıtlı tırını piyasaya sürme kararı aldı ve bu araçları 2024 yılında yollarda görebileceğimizi söyledi. Evet, bu tartışmalar süre dursun. Siz de o sırada kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Ve bu konudaki görüşlerinizi de lütfen yorumlarda belirtin. Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar konusundaki görüşlerinizi ben de merak ediyorum. Ayrıca bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Yollar beni bekler. Kim bilir, belki bir gün elektrikli tırla Linz-Hamburg seferi ya da Salzburg-Torino seferi yaparım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.